Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Platinle başlayacağım. Platinde 1320 ve 1434 arasında yatay bir bant hareketi takip ediyoruz. Ancak burada aşağıda 1320'nin kırılması yeterli olmayacak. Şu son yükselişe baktığımızda bunun düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için 1279-1256 desteğinin kırılması gerekiyor. Bu desteğin altında bir likitte tuzağı var. 1234'lere kadar burada fitiller atılabilir. Bu tarz bir geri çekilme olduğunda şu alanı çok iyi takip etmek gerekiyor. Arzın talebe döndüğünü görüyorsanız bu bölgede stop olup tekrar alıma geçmek doğru olacaktır. Ancak bu bölge kalıcı olarak kırılacak olursa 1198-1170 bölgesi minimum düzeltme sınırımız, maksimum ise 1053-1038 bölgesine kadar satışlar düzeltme olarak kalacaktır. Burada bir ara destek bölgesi olarak 1112-1100 bölgesini de takip edeceğiz. Ancak tabii şu an için yukarıda 1256 desteği korunduğu sürece düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreç ve yükselişin devamını takip edeceğiz. Burada da 1500-1600 aralığında bir ara direncimiz var. Sonraki hedef 1800-1900 dolar civarı olacak. Buradan Palladium'a geçelim. Bakın Palladium'da da şu yükselişin henüz düzeltmesi dahi gelmiş değil. 1099, 1100 diyelim buna. 1100-1086 aralığı. Yaşanan bu son yükselişin düzeltme sınırıdır. 1086 altında düzeltme başladı diyeceğiz. Minimum 1050-1033 bölgesi, maksimum ise 980-970 bölgesine kadar satışlar düzeltme olarak kalacaktır. Ancak şu an için yukarıda 1100-1086 desteği korunduğu sürece düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyor olacağız. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında biraz durum karışık. Aslında yatay bir bant hareketi takip ediyoruz. Fakat şu dip bölgeden başlayan bir yükselişimiz vardı. 2970-2956 bölgesi. Bu bölgeden gelen şu son itki dalgasının düzeltmesinden daha sert bir satış aldık. Bakın burada düzeltme sınırımız olan 3167-3150'nin altında kapanışlar aldıktan sonra yükseliş takip ettik. Şu an içinde bu yükselişin bakın maksimum düzeltme sınırından tekrar alıcılar devreye girdi. Fakat gelen bu alımlarda şu düşüşün tepki sınırında şu an için kalmış durumda. Dolayısıyla yukarıda 3370, aşağıda 3240 destek direnç bölgesini takip edeceğiz. 3240 kırılacak olursa şu düşüşün tepkisini verdik ve satışa devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Eğer bu bölge korunacak olursa ve yukarıda 3370 geçilecek olursa da bu sefer şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak şu savaş döneminde dahi geçemediğimiz direnç bölgesi 3450-3439'u takip etmemiz gerekecek. Hatta burada bir de düşüş trendimiz oluşmuş durumda. Fiyat bu bölgeye ulaşamadan buradan da tekrar satıcılar devreye girebilir. Ayrıca bu bölgeler kırılsa dahi 3500'de tarihi bir zirvemiz var. Burada bir çift tepe riski gene taşıyor olacağız. Tabii şimdi ben böyle anlattığım zaman benim sürekli kötümser olduğumu yazan arkadaşlar var. Örneğin Erol Bey sürekli olumsuz yorum, düşecek yönünde görüş bildirdiğimi söylemiş. Ben bunu olumsuz yorum yapmak veya kötümser olmak olarak algılamıyorum. Temkinli hareket etmek gerekir. Sonuçta bakın analizini yaptığım şey altın. Size altını ne diye anlatırlar? Güvenli liman diye sürekli tarif ederler. Tabii bunu tarif edenler büyük ihtimalle son birkaç yıldır bu piyasaya girmiş olan kişiler. 2011 yılında şu oluşan 1920'de oluşan tepe sonrasındaki şu düşüşü yaşamış hiçbir kimse, yani elindeki dolar miktarını %45 azaltmış. Bakın %45 dolarınız azalıyor. Şu hareketi trade etmiş olan, bu bölgede işlem yapmış olan hiçbir kimse altının güvenli liman olduğunu filan söyleyemez arkadaşlar. Bakın bir de bu dönemde ne yaşadık biz? 2013, bakın şurası Haziran ayı. Türkiye'de gezi direnişinin başladığı ve o doların kontrolünün kaybedildiği dönem. Yani
kısacası hem doların TL karşısında değer kazandığı bir dönemde üstüne bir de sizin dolar kaybetme riskiniz var. Altın yatırımı yapıyorsanız o nedenle de kötümser olmayın ama mutlaka işlemlerinizde temkinli hareket etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun da açıkçası tek yolu teknik analiz öğrenmekten geçiyor. Uzun lafın kısası altında yukarıda 3370, aşağıda 3240 destek direnç bölgesinin kırılımına göre yön netleşecek. Şimdi buradan gümüşe geçecek olursak gümüşte 35-35,5 direncimizi kırdık. Bu bölgeyi destek olarak çalıştırdık. Yukarıda da 37-37,5 direncimizden bahsediyoruz uzun zamandır. Bu destek direnç bölgesinde yatay bir hareket takip ediyoruz. Burada 34.96-35 dolar altına inmesi gümüşte düzeltmenin başladığını gösterecek. 33.70-33.45 bölgesi minimum düzeltme sınırımızdır. Maksimum 31.73-31.25'e kadar olası satışlar düzeltme olarak kalacaktır. Ancak şu an için bu yatay bandı koruduğu sürece herhangi bir sorun yok. 37.5'un kırılma ihtimali gündemde olacak. Tabii şimdi ben böyle söyleyince gene bir başka grup arkadaş geliyor. Yahu ne yapalım, alalım mı, satalım mı, ne karmaşık bir şey anlatıyorsun diyorlar. Gene aynı arkadaşımızın başka bir yorumu var. Kırılır mı kırılmaz mı, bir bunu desen de millet de bildiğinde bir faydası olsa, cümle de çok devrik olduğu için ama yani kırılır mı kırılmaz mı bunu bekliyor benden, bunu söylememi bekliyor. Bu konuda da anlamamız gereken şey şu: dünyada bazı gelişmeler olur. Bu gelişmeler sonrasında yatırımcılar alım veya satım yönlü karar alırlar. Bu kararlar sonucunda da destek veya direnç kırılıp yükseliş veya düşüş süreci başlar. Şimdi bu arkadaşımızın beklentisi şu: bu grafiklere sihirli küre gibi bakıp dünyada önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde ne olacak bunu önceden bilmemizi bekliyor. Yani teknik analizin böyle bir görevi yoktur. Teknik analiz geleceği tahmin etmek değil, geleceği planlamaktır. Bu destek kırılırsa ne yapacağım? Direnç kırılırsa ne yapacağım? Bu destek kırıldıktan sonra hangi bölgelerde arz talebe dönerse tekrar alıcı olacağım? Bunları planlayabilme gücüdür teknik analiz. Dolayısıyla buraya eklenen her yeni mumda analiz güncelleyerek piyasadaki arz talep değişimlerini yakalamaya çalışırız. Ancak bu sayede bu piyasalarda başarılı olabiliriz. Aksi takdirde yaptığımız şey yazı tura atmak veya fal bakmaktan öte geçmeyecek ve eninde sonunda terste kalacaksınız. O nedenle teknik analizi öğrenmek çok büyük farklar yaratacaktır. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.